İsrail güçten anlar. Bu meşhur bir sözdür. İsrail güçten anlayacak. İsrail hukuk tanımadığı için İsrail'e herhangi bir anlaşma da yaparsanız anlaşmaya da uymuyor İsrail. E, İsrail'in şunu da söylemek istiyorum. Şimdi İsrail özellikle Şii Sünni diye ayırmıyor. Vurduğu zaman. Mesela Gazze'yi de vuruyor. Mezhep olarak bakarsak Sünni Gazze'yi de vuruyor. Şii İran'ı da vuruyor. Hani Müslümanlar açısından bakacak olursak. İsrail bunu ayırmıyorken İslam ülkeleri, Müslümanlar hala bugün bile Şii, Sünni gibi mezhebi ayrılıklara düşüyor ve İsrail bu ayrılıklardan faydalanıp istediğini vurabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Suriye'yi istediği gibi hedef aldı. Daha önce de Lübnan'a hedef almıştı. Şimdi İran'a hedef alıyor. Bir gün önce Osmanlı geri dönmeyecek gibi bir açıklama yapıyordu. Yine aslında bizi bilinçaltında hep biz varız. Türkiye var. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani evet İran hedef ama asıl hedefin Türkiye olduğunu da biz çok iyi biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Hamas'ın İsrail'e karşı verdiği mücadeleyi Anadolu'nun ön savunması olarak nitelemişti. Çok doğru bir açıklama, çok net bir açıklama. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması da çok önemli. Kimse bu kadar net bir şekilde İsrail'e karşı bir açıklama yapmamıştı daha önce. Evet, itidalli açıklamalar vardı ama Cumhurbaşkanımız net bir açıklamada bulunmuştu. İslam ülkeleri bir araya gelmeli. Nasıl olacak? Tabii hep diyoruz, hep böyle sözde kalıyor. Bir araya gelmeli. Çünkü bugün eğer İran düşerse, Allah göstermesin, Türkiye'de düşerse zaten İslam dünyası ortadan kalkacak. Çünkü Haçlı'nın, emperyalizmin önünde Türkiye adeta bir Zülfikar gibiydi. Türkiye, İran gibi ülkeler zayıflarsa emperyalizm ve Siyonizme karşı İslam ülkeleri de kalmayacak. Bölge halkları da emperyalizm ve Siyonizmin himayesi altına girecek. O yüzden ülke liderleri bunun farkına varmalı. Evet, bu körfez şeyhlerinden bahsetmiyorum. Ama dirayetli liderler var. Ülkemizin vermiş olduğu diplomatik çabalar da çok önemli. Bugün bu ekonomik sıkıntılarda, krizlerde İsrail'e ve ABD'ye karşı kimse açıklama yapamıyorken bizim diplomatik çabalarımız da çok önemli. İran'ın Hamas'a vermiş olduğu destek çok önemli. Yemen'in aynı şekilde Yemen Ensarullah'ın Gazze için verdiği mücadele çok önemli. Yemen bugün 27 milyon nüfusa sahip Yemen'in 22 milyonu yardıma muhtaç durumdayken bile Yemen Gazze'deki mazlumlar için, Filistinliler için Tel Aviv'i vurabiliyor. Tel Aviv'e füze gönderebiliyor. Yani bunları örnek almalılar. İslam dünyası bunları örnek almalı. Yemen örnek almalı. Dediğim gibi mezhepçi gözlüğü, mezhepçiliği aradan kaldırmak gerekiyor. Bugün düşman Şii, Sünni olarak ayırmıyor. Bakın hem İsmail Haniye'yi şehit hem Hasan Nasrallah'ı. Biri Şii, biri Sünni. İsrail bunu ayırmazken biz neden, İslam dünyası neden hala bugün 1400 yıl önceki tartışmaları geri dönüp sen Şiisin, sen Sünnisin, neden bunu söylüyoruz? İsrail bundan faydalanıyor. İsrail 150 milyon dolar senelik sadece bu tefrikaları çıkarmak için bütçe ayırmış durumda. İsrail sosyal medyada bu ayrılıkları hep kaşıyor. Bunun farkına varmamız gerekiyor artık. Yani hala sosyal medyaya girin şu dakikalarda İran'ın İsrail'le olan savaşını danışıklı dövüş olarak nitelendirenler var. Yani nasıl bir danışıklı dövüş ki bir ülkenin genelkurmay başkanını öldürüyorlar, şehit ediyorlar. Yani hala İran'a karşı onlar Şii gibi cümleleri görebiliyoruz. Birileri tarafından kullanılıyor sosyal medyada troll hesaplar diyebiliriz. Desteklenen troll hesaplar. Maalesef bunların tuzaklarına düşüyor sosyal medyadaki vatandaşlarımız. Düşmesinler. İsrail'in bugünkü saldırısı her şeyi çok net bir şekilde ortaya koydu. Bakın Gazze'de kimse Gazze'deki bu soykırıma insanlar ses çıkarmaya çalıştı. Mitingler yapıldı ama bu soykırım devam etti. 2023 7 Ekim'den bu yana 50 binin üzerinde insan katledildi. Şimdi Gazze'den çıkıldı. İsrail şöyle bir kafasını kaldırdı ve bölge coğrafyasına bakmaya başladı. Nereye vurabilirim diye. Şimdi İran'a hedef aldı. Yani İran'dan sonra hedef neresi olacak? Vaat edilmiş topraklar
İsrail'in açıkça ortaya koyduğu bir vaat edilmiş topraklar hayali var. Bu toprakların içerisinde bizim ülkemiz de var. Biz İsrail tehdidine, Büyük Orta Doğu projesine karşı bir şey yapmayacaksak ne yapacağız peki? Yine oturup maalesef bizim ana akım medyada da yer alıyor. Hala Şii İran, işte Sünni Filistin, işte diğer mezheplerle olaya bakmaya çalışıyoruz. Mezheplerle eğer bu olaylara bakarsak yanılırız. Yanılmaya da devam edeceğiz. Suriye'de nasıl bizi bu olayın içerisine soktular. Yani Müslümanları Suriye'de birbiriyle boğuşturdular. Vekalet savaşlarıyla. Bu arada İsrail daha çok güçlendi. Ve Filistin'den şöyle bir kafasını kaldırdı ve bölgede diğer ülkelere de sirayet etmeye başladı. İşte İran kuzeyinde neler oluyor, Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor, bunlara da bakmalıyız. Terör kantonları orada güçleniyor, İsrail orada faaliyetlerine devam ediyor. İsrail o vaat edilmiş topraklar hayalini gerçekleştirebiliyor mu? İşte bunların hepsini insanlar yatırmalı masaya ve bu şekilde bakmalı bölgeye. Hamasi sözler tabii ki kullanmak istemiyoruz. Yani herkes bugün evet kahrolsun İsrail diyebiliyor ama İsrail sadece sözlerle kahrolmayacak. Birlik beraberlik olursak, bölgede birlik beraberlik sağlanırsa, hem ülkeler arasında, halklar arasında, Müslümanlar arasında birlik beraberlik sağlanırsa İsrail hedeflerine ulaşamaz ve işgal ettiği o topraklardan bile çekilmek zorunda kalır. Biz İsrail'in Filistin'deki işgalini konuşuyorduk ama şu anda İsrail'in İran'a karşı saldırısını konuşuyoruz. Demek ki İsrail giderek güçleniyor. Neyin karşısında? Sessizliğimizin ve ayrılığımızın karşısında İsrail güçlenmeye devam ediyor. İsrail'e karşı üretebileceğimiz panzehir birlik ve beraberlik. Emperyalizm ve Siyonizme karşı bölge halkları bir an önce bir araya gelmeli ve bütün ayrılıkları bir kenara bırakmalı. Düşman belli, hedef belli. Asla hedefi İsrail'den sağa sola saptırmamak gerekiyor. Yani en başında da söyledim, mezhepçiliği, her şeyi bir kenara bölgede düşmanımız belli, emperyalizm ve Siyonizm hedefleri belli.